ben geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle atkılı balaklava yapacağız. Size kolay tığ işi atkılı baklavanın bütün detaylarıyla nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu benim tasarımım. Kendim böyle yapmak istedim. Ama siz herhangi bir kare motifte kullanabilirsiniz bunu yapmak için. Ben bunu tercih ettim. Bundan 2 tane yaptım. Diğerini göstereceğim videonun sonunda. Hangisini daha çok beğendiniz yazarsınız aşağı yorumlarda. Detaylı bir anlatım videosudur bu. Şimdi şöyle bir balaklavamız var. Bakın. Bunu yaparken böyle tüylü ipler kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şöyle. İp markası söylemiyorum reklam olmasın diye ama bakın şöyle tüylü tüylü yumuş yumuş ipler kullanırsanız çok daha güzel oluyor. 4 milim tığ kullandım. Buraları dinlemiyorsunuz. Ondan sonra aşağı yorumlarda kaç numara tığ kullandın kelimesini duymak istemiyorum. Şimdi şöyle. Bunu da giydim ki böyle ortama uygun olsun diye. Çünkü kış. Dışarıda güneş var ama olsun kışmış gibi davranacağız. Şu şekilde giyiyorsunuz. Çok güzel oldu. Şu ana kadar böyle çok kolay yapıp da çok sevdiğim bir çalışma oldu açıkçası. Bakın böyle tam kapatıyor. Sonra şöyle atıyorsunuz ve şunu şöyle atıyorsunuz ve kışa hazırız. Şimdi ben şunu arkadan hafif şöyle bir düğüm atıyorum. Arka kısmını. Çünkü bakın arkadaşlar hafif bir düğüm attım. Çünkü bu baklavanın şöyle şular öne doğru gelmesini istiyorum. Sonra bunu istediğiniz zaman böyle bir ceket giydiniz, dışarı çıktınız ama böyle hava bir sıcak gibi oldu. Bunu böyle çıkarabiliyorsunuz ve arkanızda tatlış bir kapşonunuz oluyor. Bence çok güzel oldu. Bakın arkadan da göstereyim. Bakın böyle duruyor. Ve istediğiniz zaman hava birden esmeye başladı. Hemen böyle geçiriyorsunuz. Mükemmel derecede güzel oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten böyle birazcık şu soft tonlarda yaptım ki benim kıyafetlerim genelde böyle deri, kahverengi, siyah, bej bu tonlarda olduğu için bunu ben bu tarz ceketlerimle de kombinleyebilirim. Çok sırıtmaz diye düşündüm. Hadi böyle rockçıyım. Böyle cool takılıyorum ama aynı zamanda içimde bir aşk kuşkoluk da bu yok değil hani kombini bu. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Şöyle küçük güllerim var burada da. Bakın. Çok tatlı değil mi ya? İnanılmaz derecede beğendiğim bir model oldu. Kaç yumak ip kullandın derseniz 50 gramlık. Şurada şu kahverengi gibi olan iplik var ya bu 50 gramlık. Bundan 2 tane bitirdim öyle söyleyeyim. Hatta 3 tane bitirdim bundan kahverengiden. Yani böyle parça parça yaparsanız kaç yumak gider bilmiyorum. Yeşil bitmedi. Bir tane 50 gramlık yeşil yetiyor. Bu pembe renk de bitmedi tabii ki. Ama 3 yumak yani toplamda 200 gram ip kullandım diyebilirim toplamı için. Ama böyle farklı renklerde yapacaksanız tabii ki şu ana renk gibi kullandığım kahverengiden 3 yumak kullandım. Öyle söyleyeyim. Pembe ve yeşil de bir yumak yapmıyor ama 200 gramdan artıyor. Öyle. Böyle şimdi geçelim videoya. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yine Katıla özel videolar da paylaşıyorum biliyorsunuz. Katıla özel hazırladığım tariflerimi de bizimle beraber örmek ve kankalarım arasına katılmak isterseniz aşağı katıl üyeliği içinde bir link bırakacağım. Katıl üyeliğimin ismi kankalarım. Bazen soruyorsunuz çünkü Instagram'dan kankalarıma katılmak için hangi şartlar gerekli? Hiçbir şart gerekmiyor. Aşağıdaki linke tıklıyorsunuz. Aylık üyelik bu. Ücretli bir üyelik. Orada üye oluyorsunuz ve oradaki özel tariflerimin hepsini yapabiliyorsunuz. Buraya herkese açık olarak böyle basit, kolay, tatlış tarifler paylaşmaya da devam ediyorum. Ama üzerinde çok çalıştığım, çok emek verdiğim tasarımlarımı katıl üyelerine özel yapıyorum veya tarifini satın alabiliyorsunuz. Seçenekler video açıklamasında detaylı yazıyorum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Bunu yaparsanız benimle paylaşmayı da unutmayın. Şu an heyecanımı görebiliyorsunuz değil mi? Çok güzel oldu çünkü. Hadi gelin size nasıl yaptığımı anlatayım. Geçiyoruz videoya. Tığım 4 milim ve koton ip değil kazaklık ip kullanıyorum. İnce şöyle herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çektim.
İlkine battım ve bir halka oluşturdum. 2, 3 zincirle yukarı çıktım, doladım ve 15 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. 16 tane trabzan yaptıktan sonra buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla burayı kapatıyorum. Şu arkadaki ipi de birazcık böyle çekiştirip ortasının iyice sıkışmasını sağlıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve bir ilmek atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek atlayıp ikinciye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yuvalar oluşturacağım sıra boyunca. 3, 4. Toplamda 8 tane yuva olması gerekiyor. Şu an bu şekilde görünüyor. 8 tane yuva oldu. 8 tane yuva olduktan sonra buradaki ilk yuvaya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra doladım. Bir sonraki yuvanın içerisine 8 tane ikili trabzan yapacağım. 3. Böylece gülün ilk yaprağını oluşturmuş olacağız. 8 tane yapıyorum. Şöyle ikili trabzan. 2, 4, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra hemen bir yandaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Böylece yaprak şöyle aşağı düşme hareketini yapmış oluyor, bakın. Doladım. Bir sonraki yaprağa yine 8 tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine de sık iğne yapacağım. Bu şekilde 4 tane yaprak olacak burada. 4. yaprağı da yaptım. Burada ilk sık iğne battığım yere böyle ilmek kaydırmayla batıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şu şekilde görünecek. 4 tane yaprağımız oldu. Arka kısmını çeviriyorum. Şurada şu çubukları görüyorsunuz. Bakın. Buradan ilk şu çubuktan şöyle enine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve şuradaki şu çubuktan şu şekilde batıyorum. Yine yuvacıklar yapıyorum. Hep 4 zincir çekeceğim. Arka tarafında da 8 tane yuvacık oluşacak. Bu yuvacıklara da ikinci sıranın yapraklarını yapacağız. Şöyle hiçbir şeye atlamıyorum. 8 tane olması önemli. En sonuncu 4 zincirimde ilk başladığım çubuğun yanına gelecek. Yine aynı çubuğa batıyorum. Ve arkadan baktığınızda şu yuvalardan 8 tane görebiliyor olmanız gerekiyor. Eksik yapmadıysanız. Şimdi burada önemli olan şu. Bir sonraki yapraklar iki yaprağın arasına gelmeli. Yani şöyle baktığımda mesela şuraya yaprak olmalı, buraya sık iğne olması gerekiyor. O zaman buraya sık iğnemi yapıyorum ben. Doladım. 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki yuvaya yukarıdakiyle aynı mantık yapıyorum. Sadece yaprakları araya gelecek şekilde denk getirdim. Bir de 9 trabzan yapıyorum. Yine 4 tane yaprak olacak burada. 9 tane trabzan yaptıktan sonra bir sonraki yuva zaten şu yaprağın arkasına geliyor. Oraya sık iğne yapıyorum. Bahsettiğim şey şu, gülün bakın böyle iç içe katlanıyor gibi o formda olması için araya denk getiriyorum. Yani tutup da buraya 9 trabzan yaparsanız bunlar arka arkaya olur. Gül gibi görünmez. Bir sonrakine sık iğne yaptıktan sonra yine 9 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitireceğim. Bu şekilde görünecek. 9 tane trabzan yaptıktan sonra yine şuradaki sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve bakın gül birazcık ortaya çıkmaya başladı. Hep şöyle aralara denk gelecek şekilde yaptık. Yine bir zincir çekiyorum. Arkasını çevirip şuradaki çubuklara yine 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yana geçtim. Yine 4 zincir. Bu şekilde yine 8 tane yuvam olacak. 3, 4. Hemen şuraya da battım. Bakın şöyle tersinden de göstereyim.
şuraya batıyorum. Şu şekilde 8 tane yuva olacak arkada. Şimdi arkasında 8 yuvacık olduktan sonra buradaki 8 yuvanın her birine bir yaprak yapacağız ve gül tamamlanmış olacak. Bunu yapmak için de doladım. İlk yuvaya batıyorum ve tek seferde çektim, yarım trabzan yaptım. Doladım, 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Yarım trabzanlarla toplam 10 tane olacak. Her yuvada 10 tane trabzan olmuş olacak. 3 4 5 6 7 8 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra doladım. Aynı yere tekrar batıyorum ve 3 ilmekten tek seferde çıkarıyorum. Böylece bir yaprağı oluşturmuş oldum. Tekrar doluyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Yarım trabzanla başlıyorum. 8 tane ikili trabzan ve yarım trabzanla bitiriyorum. Bu şekilde her yuvanın içerisini doldurarak gülümü bitireceğim. Bakın bu şekilde gül bitmiş oldu. Şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde başka bir şeylere yapıştırarak, dikerek de kullanabilirsiniz. Ama şimdi bunu bir motife çevireceğiz. O yüzden arkadaki çubuğuna battım yine. 3, 4 tane, 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve şu çubuklara batarak yine 8 tane yuva yapacağım. Sonra ipimi keseceğim ve başka renge geçeceğim. Aynı renkten devam etmek istiyorsanız da devam edebilirsiniz. Her bir çubuğa yaptığınızdan emin olun. Şöyle çevirdiğimde bakın, gülün arkasında şu yuvalardan 8 tane olması gerekiyor. Bakın arkadan bu şekilde görünecek. Şunlardan 8 tane olacak. Önden de bu şekilde görünüyor. İlk başlangıç motifini ben yeşille yapacağım. Yaprak gibi olsun diye. Şöyle tığımı alıyorum. 2 kere doladım. Üçlü trabzanla başlayacağım. Herhangi bir yuva, fark etmez hangisinden başladığınız önemli değil. Köşe yaparak başlıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane. Yuvarlak olduğu için düzgün kare olsun diye bu şekilde üçlü trabzanla başlıyorum. 2 zincir çektim. 2 kere doladım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 2 kere doladım. Üçlü trabzan yaptım. Böyle köşe kısmını yaptım. Doladım. 2 tane ikili, 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki yuvaya. Şimdi tekrar köşe yapıyorum. 2 kere doladım. Bir sonraki yuvaya 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir. Bu şekilde arkada kare bir motif oluşturacağım. Bir sırayı bitirdim. Şöyle ilk trabzana batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Burada şöyle tersini çevirip tersten doğru bir sıra öreceğim. Bakın arkadan böyle kare motif görünüyor zaten. Şimdi bu aşamada üçlü trabzanı kullandık. Bir daha hiç kullanmayacağız. Sadece yuvarlaktan kareye geçtiğim için kenarlar dümdüz olsun diye onu kullandım. Şimdi 3 zincir çektim, doladım. Şu araya batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geriye doğru örüyorum. Kare motif yaparken arada bir böyle çevirerek ördüğünüz zaman tam düzgün kare oluyor. Böyle tek tarafa doğru kayıyormuş gibi bir görüntü olmuyor. O yüzden ben motif örerken bu şekilde arada çevirmeyi seviyorum. 2 zincir köşeye, 3 tane ikili trabzan. Bir sıra daha bu şekilde öreceğim. Sonra mavi ipe geçeceğim. Zaten artık hanım dilendi motif oldu. Bu şekilde motifi büyütmeye devam edeceğim. Aynı sıraları uygulayarak. Şimdi burayı bitirip geliyorum. Kafanız karışmasın diye şu kısmı göstermek istiyorum. Şurada 3 zincir çekip bu tarafa atlamıştım ya. 3 zincirin olduğu şu boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 zincirin
boşluğundan bunu alıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu 3 zincir buradaki 3 trabzandan biri olmuş oldu. İpimi kesiyorum ve yeşil iple işim bitti. Kapatayım. Bakın şu şekilde. Hatta ben böyle iplerin dolaşmasını hiç sevmiyorum. Bunları da direkt kesiyorum. Bunlar zaten balaklavanın iç kısmında kalacağı için. Bu arada siz bu baklavayı düz bir motifle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir tarz olsun, bir değişik, bir janjanlı olsun istedim. O yüzden böyle bir şey denemek istedim. Bakın. Bunu böyle her şeyde kullanabilirsiniz. Bu böyle bir motif. Şimdi ben elimdeki renkleri kullandım. Yeni ip almak istemiyorum. Şu yeşilin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra normal motifi örmeye devam ettim. Yani son yaptığım sıradaki gibi ikili trabzanla böyle motif örerek bunun aynısından bir daha yapacağım. Daha sonra birleştirme ve atkılı kısımlarına geçeceğiz. Ben şimdi bunu bitirip geleyim. Aynı motif örerek büyüteceğim. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. En son şurayı ölçüp söyleyeceğim zaten. İki parçayı da ördüm bu şekilde. Biraz böyle Anadolu rengi oldu ama dediğim gibi ip almak istemedim. Elimdekileri değerlendirmek istedim. 25 santim benim bir karenin kenarı. Muhtemelen sizde de olur. Daha büyük yapmanıza gerek yok. Santim ölçüsü söylüyorum. Çünkü daha ince bir iple yaparsanız daha büyük kare yapmanız gerekebilir. Çiçeksiz yapıp hani düz bir kareyle bu modeli yapabilirsiniz. O zaman da yine 25 santim olmasına dikkat edersiniz. Şimdi bunu birleştireceğim. Birleştirirken diyorum ki şu şöyle kafamızı geçirdiğimiz balaklava kısmı olacak. Böyle olacağı için de şuradan şu kısma böyle kapşon kısmını kırmızıyla birleştirmek istiyorum. Şu alttakinin köşesine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra doladım. Bu köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dikerek de birleştirebilirsiniz ama ben böyle bir farklı tarz olsun istediğim için bu şekilde yapacağım. Sonra buradakine batıyorum. Şöyle sık iğne yaptım. Buraya yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde iki kenarını birleştireceğim. Bakın şu ip. Şuradaki karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkarıp bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde karşıdakine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aslında motif görüntüsünü bozmayarak birleştirme yapıyorum. Şuraya battım. Görüyorsunuz değil mi? Doladım. 3 tane ikili trabzan. Şuradaki boşluğa şu sık iğne. Bu şekilde köşeye kadar gideceğim. Şimdi köşeye kadar geldim. Bakın en sonuncuya yaptım. Bunu da şöyle köşeye takıyorum. Sonra köşeye bir tane yapıyorum. Sonra şöyle döneceğiz. Aşağı doğru. Aynı şekilde devam ediyorum. Amacım burayı kırmızı bir çizgiyle birleştirmek. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bu sıradan bir motif birleştirme olmadığı için bu şekilde taktığınızda bir taraftan bir fazlalık oluyor. Bunu da şöyle dengeleyeceğiz. Çünkü kenarlarına geçmeyeceğim. Sadece arkasında olsun istiyorum. En son buraya 3 tane trabzanı yaptınız. Köşeye taktınız. Şu köşeyi de şu şekilde bir tane ikili trabzanla birleştiriyoruz. Ve bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle bir tane daha zincir çekeyim.
şu şekilde. Şöyle başlık kısmını yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Selam. Böyle çok yakın oldu. Ama olsun. Şimdi bunu nasıl olduğunu göstereceğim. Çok güzel olmadı mı? Kulaklarımız var gibi oldu. Kırmızı başlıklı kız olduk. Bakın. Yani burada karelerin büyüklüğü sizin bu kafanızın yan kısmına tam denk gelmeli. Şimdi bunun alt kısmına atkısını başlayacağız. Atkıda şöyle iki seçeneğiniz var. Birincisi böyle dümdüz bir atkı örüp bunu buraya dikebilirsiniz ve bu şekilde kapatabilirsiniz. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Ben yine mavi ve kırmızıyı kullanarak bir atkı yapmak istiyorum. O yüzden şöyle uzun uzun çizgileri olan bir şey olsun istiyorum. En son şu kenarlarına da atkı kısmını yaptıktan sonra tabii ki minik süsler yapmayı planlıyorum. Atkıyı bunun üzerine öreceğiz direkt. Onu nasıl yapacağımı göstereyim. 102 tane zincir çektim. Ne kadar uzun olsun istiyorsanız o kadar uzun zincir çekebilirsiniz. Ama şeyi unutmayın. Sağlı sollu yapacağız ya. 102 sağ tarafı, 102 sol tarafı olacak benimkinin. 102 tane zincir çektikten sonra 3'ün katı olması lazım. Çünkü bu modeli uygulayacağız. Buraya köşeye bir zincir yaparak bunu taktım. Daha sonra her ilmeği bir kere örerek diğer tarafa doğru ilerliyorum. Diğer tarafına kadar geldim. Bakın. Şimdi ilk ilmeğe batıyorum. Bakın. Sonuncu ilmek değil. Bir sonrakine battım. Sık iğne yaptım. Sonra bunun hemen kenarından şöyle bir tane daha çıkartarak bir adet trabzan oluşturdum. Kenar trabzanı bu şekilde yaptığınızda düzgün duruyor. Doladım. Bir iki ilmek atladım. Üçüncüye bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğim. Doladım. 1-2 ilmek atladım. Üçüncüye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle. Şu zincire kadar, zincirin sonuna kadar geliyorum. Şu şekilde size göstereyim. Bakın. Şöyle oldu. Bakın 3 trabzanla bitti bu. Tepesine batıyorum. İpleri en son saklayacağız. Şöyle bir sık iğne yaptım. Şuraya da batıp trabzan yapıyorum. Daha sonra doladım. Bir sonraki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Böyle düz örerken şurada bir üçlüyle bitmeli, bir tek trabzanla bitmeli. O şekilde düzgün oluyor. Ona dikkat edin. Şöyle. Kırmızıyla büyütmeye devam edeceğim. Diğer renkler yetmeyeceği için benimkinin atkı kısmı bir tık kırmızı olacak. Bakın bu şekilde. Şöyle git gel git gel bunu öreceğim. Evet, videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi aşırı kolay ve herkesin yapabileceği bir tarif. Videoda şu iple yaptım. Bu da güzel. Aslında ben bunu şöyle düşünmüştüm. Parça iplerimi buldum. Bunlar da yünlü kazak ipi tarzı ipler. Koton ip değil. Ben de şöyle düşünmüştüm. Bu kırmızı ve mavi şu atkı kısmına da yeter. Ara ara belki yeşil de koyarım. Ama yetmedi. Şöyle mavi bir sıra oluşturdu. Sonra kırmızı bari yetse dedim. O da olmadı. Turuncuyla devam ettim. Böyle çıfıt çarşısı gibi bir oldu. Ama onun üzerinde göstereceğim. Ama çok güzel oldu. Şundan yap hediye et. Yani böyle çok beğendim. İp önemli. Hangi projede hangi ipi kullandığınız önemli. Ondan sonra diyorsunuz ki benim yaptığım seninki kadar güzel olmadı. Çünkü ben her şeyi uygun iple yapıyorum. Uygun iple yapmak çok önemli gerçekten. İnanılmaz önemli. Öyle görüyorum çünkü içim gidiyor. Mesela çorap ipiyle tığ işi bir şey yapmış ya da ne bileyim alakasız bir şey yapmış biri ya da ne bileyim lif ipiyle kazak yapmak gibi. Böyle bir şey yok. Kabul edilemez. Bu da böyle rengarenk versiyon. Şöyle göstereyim.
Yani bunun da tabii kendince bir tarzı var. Yok değil ama o tüylü pofidik iplerle daha güzel oluyor. O yüzden ben bununla size anlattım ama pofidik iple de bir tane yaptım. Hatta bu böyle bitmediği için videoyu süresi birazcık uzadı. Neden derseniz şununla videoyu çekmek istemedim. Çünkü şu tasarım böyle parça parça iplerle olunca içime sinmedi. Ben bu ipleri kazak yapmak için almıştım aslında. Dedim ki onlarla yapayım, güzel olur. Şöyle. Mavi rengi çok seviyorum ya. Şundan kendime bir kazak yapmam yok mu? Şöyle bir renkten. Bu da böyle. Bu da güzel duruyor tabii ki ama şöyle göstereyim. Motif falan burada daha belli oluyor. Anadolu kilim deseni. Şöyle durayım. Şöyle bir. Neyse saçmalamayayım. Bu da böyle kaldı burada. Bunun iplerini bile kesmedim. Bunu muhtemelen kullanmayacağım. Bilmiyorum yani. Çünkü çok renkli oldu. Ama şu mavi çok hoşuma gitti. Şu an bence bana yakıştı bu mavi. Bu maviden bana bir kazak yapmak şart oldu. İşte bu videoda bu kadardı. Şu maviye bir bakalım ya. Şu maviye bir şey yapalım. Mavi çok yakışmadı mı? Şey düşünün. Maviyle beni düşünün. Güzel oldu bence. Neyse umarım yaparsınız ve benimle de paylaşırsınız. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Hatta herkesten şey istiyorum. Instagram hesabınız herkese açıksa ve böyle reel tarz şeyler paylaşıyorsanız siz de bu baklavayı, atkılı baklavayı yaptıktan sonra böyle güzel bir kombin yapıp balaklavanızda bir reel çekin ve beni de etiketleyin. Ben de göreyim. Hatta bazılarını hikayemde paylaşırım da. Tamam, bu video bu kadardı. Hadi ben yeni videolar çekmeye gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.